Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için basma kadayıf tatlısı tarifim var. Şerbetini tam çeken çıtır çıtır nefis bir tarif. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tatlımıza ilk olarak şerbetini hazırlamakla başlayacağız. Şerbetimizin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Bunun için tencerenin içerisine 5 su bardağı şekeri ekliyorum. 5 su bardağı suyu ekliyorum, ocağın altını yüksek ateşe getiriyorum. Arada bir de mutlaka karıştırıyorum. Yarım limonun suyunu sıkarak kabuğuyla birlikte tencerenin içerisine atıyorum. Şerbetimiz kaynayana kadar yüksek ateşte duruyor. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe getiriyorum. 15 dakika boyunca kısık ateşte şerbeti kaynatıyorum. 15 dakikanın sonunda şerbetimiz güzelce kıvamını aldı. Soğuması için kenara ayırıyorum. Tatlı için 200 gram tereyağı kullandım. Tavanın içerisine tereyağını koyuyorum, güzelce eritiyorum. Erimiş olan tereyağını biraz ılıması için kenara bırakıyorum. Biraz ılıdıktan sonra içerisine sıvı yağ ekleyeceğim. Bu tarifimde 750 gram çiğ kadayıf kullandım. Top halinde duran kadayıfı tel tel ayırıyorum. Bu aşama çok önemli. Bu şekilde yaparsanız kadayıf tatlınız çıtır çıtır olur. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 750 gram kadayıfı tel tel ayırarak kenara koyuyorum. Eritmiş olduğum tereyağın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. İki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Tamamen soğumuş olan tereyağı ve sıvı yağ karışımımızı tel kadayıfların üzerine döküyoruz. Bu aşamada kadayıfların üzerine tereyağının geldiğinden emin olun. Tereyağı ve sıvı yağının tamamını döktükten sonra bütün kadayıfları elimle alaşağı ediyorum. Böylelikle bütün kadayıfların hepsi tereyağı ve sıvı yağ karışımına bulanmış oluyor. Kadayıfların hepsi güzelce yağlandıktan sonra iki eşit parçaya bölüyorum. Bir tarafını tepsinin tabanında kullanacağım. Daha sonra iç harcını koyduktan sonra diğer tarafını da üst tarafa kullanacağım. Fırın tepsisini sıvı yağ ile yağlıyorum. Fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Kadayıfı iki parçaya ayırmıştık. Bir parçasını taban kısmına yayıyorum. Tepsinin taban kısmına kadayıfları koyarken özenli yayın. Her tarafına eşit koyduğunuzdan emin olun. Böylelikle taban kısmına koymuş olduğunuz kadayıfların kalınlıkları aynı olacak. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kadayıfların yarısını tepsinin üzerine koydum. Elimle hafifçe bastırıyorum. Daha sonra arkası düz bir kup alıyorum. Bununla iyice bastırarak kadayıfları sıkıştırıyorum.
İsterseniz sizler başka bir malzemeyle de bu işlemi yapabilirsiniz. Önemli olan kadayıfların iyice sıkışmış olması. Bu tarifimde 400 gram ceviz içi kullandım. Cevizleri irili olacak şekilde rondodan geçirdim. Eğer bu şekilde bırakırsanız cevizleriniz tatlının içerisinde çok lezzetli oluyor. Çok fazla un ufak yapmamaya özen gösterin. Cevizleri eşit olacak şekilde kadayıfların üzerine koydum. Elimle biraz bastırarak sıkıştırıyorum. Daha sonra kadayıfları alıyorum, hepsini tepsinin üzerine yerleştiriyorum. Bu aşamada da aynı tabanda yapmış olduğumuz gibi eşit oranda yaymaya özen gösterin. Orta kısma koymuş olduğumuz cevizlerin üzeri tamamen kapansın. Kadayıfların hepsini kullandım. Yine elimle şöyle hafifçe bastırıyorum. Daha sonra kupun arka kısmıyla iyice sıkıştıracağım. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Hazırlamış olduğum tatlıyı sıcak fırına koyacağım. Kadayıfları güzelce sıkıştırdım, sıcak fırına götürüyorum. 45 dakika boyunca kadayıfları kontrollü bir şekilde pişiriyorum. 45 dakikanın sonunda tepsiyi fırından çıkartıyorum. Kadayıflarımız hala sıcakken ağız kısmına oturacak şekilde bir tane tepsi alıyorum. Tepsinin arka kısmını kadayıfların üzerine getiriyorum. Daha sonra ters çeviriyorum. Tekrar pişirme işlemi gerçekleştireceğiz. O yüzden tepsiyi ters çeviriyorum. İyice sıkışmış olan kadayıfları da üst tarafa getirmiş oluyoruz. Ters çevirdiğim tatlıyı tekrar tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Daha sonra tatlıyı porsiyonluk olacak şekilde kesiyorum. Böyle yaptığımız zaman şerbetini daha güzel çekecek. Fırınımızı da kapatmadık. Bu işlemi yaptıktan sonra 15 dakika boyunca tekrar fırına koyacağım. Kadayıfların üzeri iyice kızarıncaya kadar pişireceğim. Tatlımızı tekrar fırına götürüyoruz. Üzeri güzelce kızarınca tepsiyi fırından çıkartıyorum. İlk sıcağı geçer geçmez buz gibi soğumuş olan şerbetimizi üzerine döküyoruz. Bu aşama çok önemli. Tatlınızın hafif ılık, şerbetinizin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Böylelikle çıtır çıtır kadayıf tatlısı elde etmiş olacağız. 4 saat boyunca şerbetli şekilde bekletiyorum. 4 saatin sonunda artık servis için hazırlıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Servis tabağına koymuş olduğum kadayıfın üzerine biraz da toz fıstık gezdiriyorum. Sizler isterseniz ceviz de koyabilirsiniz. Şerbetini tam çeken, lezzetine doyamayacağınız harika kadayıf tatlısı elde ettik. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.